Dünyada Orta Doğu'dan gelen ve kelimenin tam anlamıyla kıyamet senaryolarını aratmayan haberlerle sarsılıyor. Beyaz Saray'dan yükselen bir medeniyetin sonu tehditleri, sahada stratejik köprülerin ve hayati sağlık kurumlarının vurulmasıyla gerçeğe dönüşüyor. Kritik mühletler öncesinde çünkü bunu diyorum, Trump sürekli bir tarih güncellemesi yapıyor. Bölgedeki son durumu, tırmanan insani ve ekonomik maliyeti, Washington'daki aynı zamanda hukuki bir çatlak söz konusu ve en sıcak haber analiz detaylarıyla gelin bu yeni videomuza birlikte başlayalım. Amerika'dan herkese selamlar. Birkaç gündür rahatsız olduğum için aksatmak zorunda kaldım burayı. Fakat şimdi daha iyiyim. Haber analiz videolarımı sizinle paylaşmak için tekrar geri geldim diyelim. Başkan Trump kendi tabiriyle İran'ı taş devrine geri döndürme açıklaması yaptıktan sonra Tahran dışındaki ana otoyol köprüsüne saldırı düzenlendi. Öte yandan ülkenin önde gelen bir halk sağlığı kurumu yerle bir edildi. Trump'ın bugün yaptığı, ama bu videoyu siz izlerken birkaç gün geçmiş olabilir, bu gece bütün bir medeniyet ölecek çıkışı, gerilimi geri dönülemez bir noktaya taşıdı açıkçası. Ve Amerika'da yaşadığım için buradaki çevremdeki Amerikalılar da çok tepkili bu açıklamaya ve sosyal medyadan da gördüğüm kadarıyla Amerikalılar da bir hayli tepkili son yapılan açıklamaya açıkçası. Bunu çıplak gözle gözlemlediğim için söylüyorum ve haberin detaylarına geçmek gerekirse de İran'da stratejik hedefler vuruldu demiştik. Reuters ve bölgeden gelen haberlerde de Tahran yakınlarındaki Kereç'te bulunan B1 köprüsünün vurulduğunu, ardından Kum-Tahran otobanında bir noktanın hedef alındığı bildiriliyor. İsrail ordusu sadece Tahran, Tebriz ve Kum dahil olmak üzere 8 stratejik köprüyü vurduğunu açıkladı. İran medyası saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 95 kişinin yaralandığını bildirdi. Amerikalı yetkililer köprünün askeri ikmal yolu olduğunu savunurken İran tarafı köprünün henüz faaliyete geçmediğini iddia etti. Kaşan'daki demiryolu köprüsü saldırısındaysa en az 3 sivil hayatını kaybetti diye biliyoruz. Sahada bunlar yaşanırken bir yandan da düşen Amerikan uçağı ve aranan pilotlar meselesi var. 3 Nisan'da düşen Amerikan F-15E Strike Eagle uçağının ardından yürütülen dev bir operasyon sonuçlandı. Başkan Trump Truth Social üzerinden "We got him" paylaşımıyla Amerikan pilotunun ve silah sistem sorumlusunun yüzlerce personelin katıldığı riskli bir misyonla sağ kurtarıldığını duyurdu. Ve aynı zamanda Trump kendine has üslubuyla bu operasyonu Merkezi Kast Ajansı'ndan fırlamış bir film sahnesi gibi diyerek betimledi. Sağlık kurumu da hedef alındığından bahsetmiştik videoyu açarken. Tahran'da aşı üretimi ve dağıtımı yapan ülkenin en prestijli halk sağlığı kurumlarından biri olan Pasteur Enstitüsü hava saldırılarıyla yok edildi. İran Sağlık Bakanlığı bu saldırıyı uluslararası sağlık güvenliğine doğrudan bir saldırı olarak nitelendiriliyor. Ayrıca Tahran'daki tarihi kapalı çarşı ve bir sinagogun da yanlışlıkla vurulduğu, değerli Tevrat tomarlarının enkaz altında kaldığı bildiriliyor. Ve bunlar yaşanırken Avrupa'yla da ipler bir hayli gergin. Başkan Trump'ın İran konusundaki tutumuyla ve NATO ittifakını sarsan açıklamalarıyla Avrupa'da büyük tepki topluyor. Hatırlamak gerekirse Trump NATO'yu kendilerini yalnız bırakmasıyla ve gerekli desteği görmediği konusunda eleştiriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Trump'ı her gün bir önceki günün tersini söylemekle ve NATO'ya olan bağlılığı konusunda şüphe yaratarak ittifakın içini boşaltmakla suçluyor. Bir yandan da İngiltere Başbakanı İngiltere'nin uzun vadeli çıkarlarının Avrupalı müttefiklerle yakın ortaklık gerektirdiğini vurguluyor ve Amerika'nın İngiliz üslerini sivil hedeflere saldırı için kullanmasına sınır getirdi. Trump buna karşılık İngiltere Başbakanı'nı Hitler'e taviz veren Chamberlain'e benzetti. Peki bu politik atışmaların yanı sıra
bu savaşın bir de ekonomik bilançosuna değinmek lazım. Her videomuzda da değiniyoruz. Birkaç videom var. Buralara da linklerim sağ ve sol olmak üzere. Tahminlere göre savaşın Amerika'ya günlük maliyeti 1 milyar doları buluyor. Bu devasa rakam iç piyasada maliyetlerini düşürme sözü veren Trump yönetimini ekonomik bir ikilemle, zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Amerika'da ulusal benzin ortalaması ülke genelinde 4,14 dolara, dizelse 5,65 dolara fırladı. Halkın tepkisi ciddi anlamda yükselmeye başladı diyebilirim. Haberin devamını getirmeden önce daha fazla kişiye ulaşmam için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Dilim döndüğünce anlattıklarımla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Çok hızlı geri dönüş yapıyorum gerçekten. Son zamanlarda YouTube'daki yorumlara fokuslanmış durumdayım. Neyi yanlış yaptığımı, neyi daha iyi yapabileceğimi o yorumlardan kendime feedback alıyorum. O yüzden benim için önemli. Bir yorum bırakırsanız şimdiden teşekkür ediyorum deyip kaldığım yerden devam edeyim. Peki piyasalarda durum ne? Petrol fiyatları sert bir yükselişle varil başına 110-116 dolar seviyelerine ulaştı ve aynı zamanda Pakistan 2 haftalık bir ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın geçici açılması teklifi üzerine borsadaki kayıplar bir miktar telafi edildi diyebiliriz. Fakat Trump'ın akabinde yaptığı mühlet açıklaması, yani kıyamet senaryosu da ne yazık ki piyasaları modunda tuttu. Bir de bu boyutun para konuşuyoruz ama insani trajedi perspektifi ve ne yazık ki kayıplar var. En azından bugün 7 Nisan itibariyle anlatacağım bu detayları. İran'da savaşın başlangıcından bu yana 1665 sivil, 244 çocuk hayatını kaybetti. Postür Enstitüsü ve son demiryolu saldırıları da dahil bu bahsettiğim rakamlara. Lübnan'da ise İsrail-Hizbullah çatışmalarında ölü sayısı 1500'ü aşkın şekilde. 26'sı sağlık çalışanı bu hayatını kaybedenlerden. Amerika'da ise 13 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini ve binlerce de yaralı olduğunu biliyoruz. İsrail'de 20 can kaybı var ve 1473 de yaralı diye biliniyor. Körfez ülkelerde ise İran misillemelerinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği'nde en az 50 kişi hayatını kaybetti diye şu an itibariyle 7 Nisan itibariyle biliniyor. Bir de az önce de çok hafif bahsettim, Pakistan'ın son hamlesi olan 2 haftalık ara verelim ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler sağlansın teklifi. Pakistan Başbakanı diplomasinin akması için Trump'ın verdiği son zaman içinde 2 hafta uzatmasını resmen talep etti ve İran yetkililer bu teklife sıcak bakabileceklerini fısıldasalar da Trump'ın Hürmüz'ü açın ya da cehennemi izleyin gibi restleri nedeniyle Tahran'ın dolaylı görüşmeleri reddettiğini biliyoruz. Trump ise Fox News'e yaptığı açıklamada şu an hareketli müzakerelerin içindeyiz diyerek detay vermekten de kaçınıyor diye okuyabiliriz. Sadece tabii ki demokratlar değil, cumhuriyetçi senatörler içinden de sesler yükseliyordu. Ron Johnson ve Lyra Murkowski de Trump'a bayrak açtı diyebiliriz. Johnson, sivil altyapıyı havaya uçurmaya başlarsak desteğimi kaybedersin ve bu büyük hata olur diyerek Trump'ın medeniyeti bir haritadan silme söylemine karşı çıkmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi ise bu tehditleri mide bulandırıcı ve soykırıma eşdeğer olarak nitelendirdi. Bu haberin finalinde de Trump'ın açıklamalarından bahsedeceğim. Beyaz Saray'dan ulusa seslenen ve sosyal medyada dozajı arttıran bir Trump var ve bu gece bütün bir medeniyet ölecek, bir daha asla geri gelmeyecekler gibi bir dehşet verici bir paylaşım yaptı. 2-3 hafta içerisinde işlerini bitirip çekileceğiz. Anlaşma olmazsa elektrik santralleri dahil tüm altyapıyı vururuz gibi bir tehdidi yineledi Trump. Belki devrim niteliğinde harika bir şey olur ve saldırıya gerek kalmaz. Bu gece dünyanın en önemli anlarından birini göreceğiz dedi.
İran yetkilileri ise müzakereler bu tehditlerin gölgesinde imkansız perspektifini sürdürüyorlar. Bunlar yaşanırken uluslararası tepkiler var. 100'den fazla hukuk uzmanı Amerika-İsrail operasyonlarının savaş suçu teşkil edebileceği ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği bildirisini imzaladı. Papa 14. Leo ise halkın tamamını tehdit etmek kabul edilemez, bu ahlaki bir meseledir diyerek barış çağrısında bulunmuştu. Bu sıcak başlığı biraz kenara bırakıp Amerika'nın iç siyasetinde neler olduğunu, çünkü çok daha derin bir tartışmaya geçmek isterim. Çünkü bugün tartışılan şey aslında Amerikan vatandaşlığının kimlere ait olduğu sorusu. Bugün Amerika'nın en temel ama bir o kadar da tartışmalı konusu aslında doğum hakkı vatandaşlığı. Çok popüler bir konu. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınmıştı bu hak. Aslında modern Amerikan demokrasisinin en sarsılmaz kolonlarından biridir. Biraz ara vereceğim. Kahvemi içeyim. Peki nedir bu madde? Anne ve babanızın kim olduğuna, yasal statünüze, vizesine bakılmaksızın eğer bu topraklar doğduysanız otomatik olarak Amerikan vatandaşısınızdır ve bu kadar nettir aslında. Ama bugün bu netlik siyasetin ve yüksek mahkemenin koridorlarında büyük bir çatışma konusu haline geldi. Hukuki olarak bakmak gerekirse tartışmalar genelde iki eksende kilitleniyor. İlk olarak meselenin tarihi boyutuna da bakmak lazım. Çünkü bu hak dün ortaya çıkmadı ya da herhangi birisi size bunu sunmadı. Tam 125 yıl önce 1998'de verilen meşhur Wong Kim Ark kararıyla tescillendi. Eğer bu kararın tarihine de bakmak isterseniz bununla ilgili de bir video çekmek isterim. Çünkü dediğim gibi bu karar altın tepsilerle sunulmuş bir karar değil. Hukuk koridorlarında mücadeleyle kazanılmış bir hak. Bunun sadece videosunu çekebiliriz isterseniz. Yorum atmanız yeterli. Ve o gün mahkemenin dediği şey şu: bu hak sadece eski köleleri değil, göçmen çocuklarını da kapsar. Yani bugün birileri bu hakkı kaldıralım dediğinde aslında sadece basit bir göç yasasını değiştirmekten bahsetmiyor aslında. 5 yıllık bir hukuk içtihadını ve yasasının en temel özünü çöpe atmaktan bahsediyor. Bu hukuk sisteminde domino etkisi yaratabilecek kadar tehlikeli bir hamle olarak görebiliriz. Peki diğer bir boyutuysa işin siyaset kürsülerinde bu konu genelde doğum turizmi ya da çapa bebekler gibi aşağılayıcı ve göçmen karşıtı kavramlar üzerinde tartışılıyor. Özellikle son bir yıldır. Sanki bu hak gerçekten bir açık kapıymış gibi sunuluyor. Ancak bunun da linkini bırakırım. New York Times'ın paylaştığı bir analiz var ve madalyonun diğer yüzünü gerçekten çok sert bir şekilde de anlatıyor okuyana. Çünkü bu hak gökten dediğim gibi zembille inmedi. Bugün doğal karşıladığımız bu vatandaşlık hakkı aslında yüzyıllar boyunca dışlanmaya ve yok sayılmaya çalışılan grupların, özellikle de çoğunluk olarak Asyalıların o dönem verdiği mücadele, mahkeme salonlarında verdikleri o devasa hukuk mücadeleleri doğrusu sayesinde kazanıldı. İsimleri çok hızlı geçeceğim. Wong Kim Ark, Yik Wo, Wong Yo Ting gibi isimler var. Ve bu isimler sadece birer dava dosyası değil. Bunlar Amerika vatandaşı olabilmek için ömrünü mahkemelerde tüketen insanların hikayesi aslında. Bugünkü yaşanılan bu tartışma 125 yıllık bir hukuk birikiminin üstünde yükselen bir tartışma aslında. Çok kısaca anlatmak gerekirse de mesela Lee Yik dedim az önce. Bu 1886 yılında San Francisco çamaşırhane sahibi. O dönemde sırf Çinli olduğu için iş yapmasının engellendiği bir süreç yaşamış ve Yik pes etmeyip davayı yüksek mahkemeye taşıyor ve bugün Amerikan hukukunun kutsal olarak bilinen eşit koruma ilkesini, yani az önce dediğim gibi 14. ek maddenin sadece vatandaşları değil, o topraklarda yaşayan herkesi kapsadığını tüm dünyaya kanıtladığı bir süreç. Çok güzel bir mücadele dolu bir hikayesi var. Ben çok isterim videosunu yapmak, isterseniz siz de.
Peki bu hak tamamen kaldırılır ya da zayıflatılırsa ne olur? Uzmanlar çok net bir uyarıda bulunuyor. Eğer bu kapı bir kez aralanırsa etkisi sadece belgesiz göçmenlerde sınırlı kalmayabilir. Ülkede yasal vizesiyle bulunan, çalışan, vergi veren milyonlarca yabancının çocuğu da bir anda büyük bir hukuksal belirsizliğin içine itilecektir. Yani karşımızdaki tablo, bu tartışma aslında bir göçmen meselesi gibi değil. Bu Amerikan vatandaşı tanımının kimin tek elinde olduğu ve devletin bu tanımı yarın keyfi olarak değiştirip değiştiremeyeceği meselesidir. Kısacası Amerikan demokrasisi en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıya diyebiliriz. Sadece mahkeme salonlarında da değil elbette. Meydanlarda da büyük bir tepki var. Amerika başta olmak üzere tüm dünya genelinde binlerce şehirde No Kings hareketi kapsamında tarihi bir protesto dalgasına sahne oldu. Halklar Trump yönetiminin politikalarına ve otoriterleşme girişimlerine karşı tek bir ağızdan direniş mesajı verdi. No Kings yani Kralları Hayır hareketi, Donald Trump'ın başkanlık döneminin bir monarşiye dönüşmesine karşı çıkan geniş bir koalisyonun başlattığı dünya genelinde bir protesto dalgasına da dönüştü. Bu hareket sadece bir kişi değil, mevcut siyaset tarzını ve demokratik kurumların zayıflatılmasını protesto ediyor. Amerika'nın 50 eyaletinde 3000 aşkın noktada yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Bu kısımlara da o görüntüleri ben yerleştirmeye çalışacağım. Görmeyenler varsa eğer ben anlatırken izlemiş de olurlar. Minnesota'daki büyük gösteri rock efsanesi Bruce Springsteen'in Streets of Minneapolis adlı protesto şarkısıyla hafızalara kazındı. Göstericilerin hedefinde İran Savaşı da vardı, kitlesel sınır dışı operasyonları da vardı ve demokratik hakların kısıtlanması da vardı. Washington DC'den Atlanta'ya, New York'tan en küçük kasabalara kadar yayılan eylemlerde sağlık, çevre ve göç politikalarına karşı ortak bir duruş sergilendi. Organizatörler bu gösterilerin tek bir spesifik talebe dayanmadığını anlatıyor. Aksine Trump yönetiminin tüm uygulamalarına karşı biriken genel bir başkaldırış yansıması olduğunu vurguluyorlar. Bu direniş okyanus ötesine de taşındı. Londra'da, Paris'te, Berlin'de, Amsterdam'da, Madrid gibi metropollerde Donald Trump, Melania Trump ve Başkan Yardımcısı Vance'in karikatürize edilmiş figürleriyle dev yürüyüşler yapıldı. Beyaz Saray kanadı ise bu eylemleri tiye alıyor ve Trump'ın çılgınlığı terapi seansları olarak nitelendiriyorlar. Ancak organizatörlerin yanıtı net. Bu sadece bir parti değişikliği değil, halkın egemenliğini esas alan bir sistem değişikliği çağrısı. Bugün küçük kasabalardan dev metropollere kadar yayılan No Kings dalgası demokrasi tarihine geçen bir mesaj bıraktı. Ve ben bu mesajı çok değerli buluyorum. Asıl güç tahtlarda değil, halkın ellerindedir mesajını bırakıyor herkese. Ve gündemin pratik tarafına, yani biraz vize ve Dünya Kupası meselesine bakalım. Çünkü biz Türkleri de çok ilgilendiren bir durumla yaşıyoruz. Milli takımımız tam 24 yıl sonra yeniden devler sahnesinde 2026 Dünya Kupası'nda. Rakiplerimiz belli, heyecanımız şimdiden dorukta malum ve D grubundayız. Karşımızda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi Amerika var. Ekran başında uykusuz kalmaya hazırlanabiliriz çünkü maçlar okyanus ötesinde ve saatler tam bir sabahçı fikstürü. 14 Haziran sabahı 7'de ilk sınav Vancouver'da Avustralya'ya karşı olacak. 20 Haziran sabahı yine 7'de Paraguay ile Santa Clara'da kozları paylaşacağız. Ve büyük gün olarak en azından benim için 26 Haziran'daysa final maçı var ve sabah saat 5'te ev sahibi Amerika ile Los Angeles'taki SoFi Stadyumunda karşı karşıya geleceğiz. Şimdi biraz Los Angeles'taki atmosferi anlatarak başlayayım konuya. Gruplardaki en kritik maçımız Amerika karşılaşması. Dünyanın en pahalı ve teknolojik stadyumlarından biri olan SoFi Stadyumunda oynanacak. Eğer o tarihlerde benim gibi Los Angeles civarında olursanız kendinizi deplasmanda değil evinizde hissedeceğinize eminim. Çünkü şehrin her yerine müthiş bir Türk bayrağı dalgalanması bekleniyor. Çevrede de çok fazla Türk olduğu için gerçekten evimizde gibi hissedebiliriz bir sürede olsa kendimize. Aynı zamanda işareti sadece futbol heyecanı değil, Amerika'ya gidiş
planı meselesi de var. Ancak bu büyük heyecanın gölgesinde çok ciddi bir sorun var. Vize. Amerika'ya gidip o tribünde Türkiye diye bağırmak isteyen binlerce kişi şu an vize kuyruğunda ya da nasıl vize alması gerektiğini araştırıyor. Peki dikkat etmeniz gereken bu heyecanı fırsata çevirmeye çalışan vize dolandırıcıları yine sahnede biliyorsunuz. Amerika vize randevusu bulmak genelde zor denir. Fakat Amerika vize randevusu sistemi şu an zaten açık ve randevunuzu kendiniz resmi web sitesinden rahatlıkla alabileceğinize inanıyorum. İşte tam bu noktada birileri size vize randevunuzu bizden alın ya da elimizde hazır slotlar var diyerek binlerce dolar talep edebilir. Bu dolandırıcılık sistemine dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum ve bu uyarıları zaten hali hazırda vize danışmanlığı veren Türkiye ve Amerika'dakiler de zaten yapıyor. Ben de takip ettiğim birkaç isim var. Onlardan da çok görüyorum. Eğer kendiniz yapamıyorsanız bence birkaç öne çıkan isim var. Onlarla çalışabilirsiniz bu sürede. Bir çözüm arıyorsanız da gerçek bir çözüm olarak FIFA Pass sistemi var. Eğer biletinizi FIFA'nın resmi sitesinden aldıysanız Amerika Dışişleri Bakanlığı'yla koordineli çalışan bu sistemi kullanabiliyorsunuz. Ben de girdiğimde orada her şeyi detaylı olarak anlatıyorlar ve ben o linki bu videonun altına da bırakırım okumak, incelemek isteyenler için. FIFA Pass üzerinden başvurunuzu yaptığınızda konsolosluk size öncelikle randevu hakkı tanıdığını okuyunca anlıyorum. Yani aylar sonrasına değil, turnuva öncesine randevu alabiliyorsunuz ki dediğim gibi en azından vize danışmanlarına ben de baktığımda sosyal medyadan zaten sistemlerin şu an açık olduğunu, herhangi bir bekleme olmadığını görüyorum. Anladığım şey bu ve takip ettiğim vize danışmanlık uzmanlarından edindiğim bilgilere göre de randevuyu erken bir tarihe almanız zaten şu an için mümkün. Ama altını tekrar çizmekte fayda var. Bu sadece bir randevu önceliği. FIFA Pass olayından bahsediyorum. Vize onayı garantisi değil. Zaten herhangi bir vize danışmanıyla da çalışsanız vize onayı garantisi söz konusu değildir. Bunu söyleyen hiç kimseyle çalışmanızı önermiyorum. Özetle fikstürümüz sert, saatlerimiz bir hayli farklı olacak ama umudumuzun yüksek olduğunu düşünüyorum. 26 Haziran'da Los Angeles'ta o büyük şölene ortak olmak istiyorsanız ve vizenizi resmi yollardan ve FIFA Pass sistemiyle halletmeye çalışabilirsiniz diyorum. Gündemin yoğun olduğu için birkaç önemli dosyayı hızlıca ele alacağım. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Şimdiden yarım saati geçti zaten. Artemis 2 gündemde 54 yıl sonra Ay'a ilk insanlı dönüş gerçekleştirdi Amerika. Gerçekten ülke olarak çok enteresan bir ülke. Bir yandan sivillerin hayatını kaybettiği bir savaş yürütürken bir yandan da Artemis gibi bir Ay'a geri dönüş planlayan bir ülkeden bahsediyoruz. Gerçekten anlaması çok güç. Ben anlamıyorum en azından. NASA'nın tarihi Artemis 2 görevi 1 Nisan 2026'da Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Ve 4 kişilik bir ekip şu an Ay'ın etrafındaki 10 günlük serbest dönüş yörüngesindeki yolculuğuna devam ediyor. 1970'teki Apollo 17'den bu yana ulaşılan en uzak mesafeyi test eden mürettebat derin uzaydan ilk yüksek çözünürlüğü görüntüleri dünyaya iletmeye başladı bile. Yine ben buraya telifsiz olan şeyleri koymaya çalışırım. Görevin önümüzdeki günlerde Pasifik Okyanusu'na inişle tamamlanması bekleniyor diye özetleyeyim ben. Diğer bir kısa haberim de Trump balosalonu hukuki bir kör düğümle sürükleniyor. Başkan Trump'ın Beyaz Saray'ın doğu kanadına yaptırmak istediği 400 milyon dolarlık görkemli bir balo salonu projesi 7 Nisan itibariyle Washington gündemindeki yerini koruyor. Federal yargıcın projeyi durdurma kararına karşı yönetimden gelen sert itirazlar devam ediyor. Planlama Komisyonu'nun verdiği usulü onayın hukuki gerçekliği tartışılıyor. Muhalefet savaş bütçesinin arttığı bu dönemde bu harcamanın yersiz olduğunu savunuyor. Beyaz Saray projenin ulusal prestij olduğunu iddia ediyor. Prestij deyince gerçekten artık tüylerim ürperiyor belli sebeplerden ötürü. Bir diğer haberimiz de geçen pazar Paskalya'ydı Amerika'da ve savaşın gölgesinde kutlamalar yaşandı.
2026 Paskalya Bayramı 5 Nisan Pazar günü Amerika genelinde ise ayinleri ve aile buluşmalarıyla kutlandı. Tüm dünyada olduğu gibi. Beyaz Saray geleneksel Paskalya yumurta yuvarlama etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ancak törene Başkan Trump'ın İran ile ilgili sert açıklamaları ve bölgeden gelen ne yazık ki saldırı haberleri damga vurdu. Bayramın ardından Washington'da siyaset tamamen bu akşam dolaşacak olan Hürmüz Boğazı mühletine ve savaşın tırmanan insani maliyetine odaklanmış durumda. Zaten Papa'nın yaptığı açıklamayı videonun bir bölümünde bahsetmiştik. Videonun sonuna geldim. Tekrardan hatırlatmak isterim. Eğer bana destek olmak isterseniz ve içeriklerimi beğeniyorsanız lütfen like atmayı, yorum bırakmayı ve benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Tek başıma dev bir kadro gibi çalışmaya çalışıyorum ve gerçekten fikirlerinize ihtiyacım var. Eğer bu tarz içerikleri beğendiyseniz de lütfen bildirimleri açmayı özellikle unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı da zaten biodaki kısımdan bulabilirsiniz. Beni diğer platformlarda da takip etmek isteyenler için söylüyorum. Bir sonraki haber analiz videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.